Bu video HousePoint işbirliğiyle hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de HousePoint ile irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Dünyada şu anda hiçbir yerde örneği olmayan, terk edilmiş bir nevi film platosu gibi yaşam olmayan bir yer. Katliamlar olunca değerli izleyicilerimiz soydaşlarımıza yönelik ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Barış Harekatı gerçekleşti. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz ve özel bir bölgedeyiz. Kapalı Maraş bölgesindeyiz. Soydaşlarımızın geçmişte yaşadıklarını konuşacağız, bu bölgeyi konuşacağız. Bir zamanlar dünyanın en popüler turizm noktalarından bir tanesiydi. Bunları konuşacağız. Yanımızda kim var? Sizi tanıyalım. Selçuk Erdurak, 1,5 yıldır ada sakini. 1,5 yıldır burada olmakta da mutluyuz. Tabii buraya alıştık. Buranın tarihine vakıftık ama tabii ki yerleştikten sonra daha da birçok şeyi öğrenmiş olduk. Keza bu bölgeyle de ilgili olarak ciddi bir anıları olan bir yer. Birçok insanlar buradaki her şeyini, evini, ocağını terk edip gitmek durumunda kalmış. Savaşın bir yüzü tabii ki bu. Dünyada şu anda hiçbir yerde örneği olmayan, terk edilmiş bir nevi film platosu gibi yaşam olmayan bir yer. Şimdi izninizle ben kısaca bir araya gireyim. Değerli izleyicilerimiz, 1974 Barış Harekatı'nda burası bizim askerlerimiz tarafından alındı. Tabii öncesi var. Öncesinde bu bölge genellikle Rumların yaşadığı bir bölgeydi. Ve görmüş olduğunuz bu evlerin çoğunda zaten Rumlar yaşıyordu. Katliamlar olunca değerli izleyicilerimiz soydaşlarımıza yönelik ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Barış Harekatı gerçekleşti. Şimdi burayla ilgili şunu da söylememizde sanıyorum fayda var. Buranın alınış hikayesi de enteresan değil mi Selçuk Bey? Tabii şöyle, buranın tarihçesini kısa bir geçersek 1571'de Osmanlılar tarafından burası fethedilince 1571'den daha sonra elimizden çıkana kadar olan kısımda genellikle bu bölge için Mausa Kalesi içerisinde Türkler ağırlıklı olarak yaşamışlar. Bu bölgenin adı, orijinal adı Varoş'a, yani varoş, kenar mahalle anlamında. Ve bu bölgede de Rumlar varmış. Zengin nüfus adanın, yani daha doğrusu Bagosa'nın sur içinde yaşarmış. Bunun nedeni de hemen ön tarafında ticari liman var. Zenginlik orada da olduğu için. Fakat 1950'lerden sonra turizm diye bir şey ortaya çıkınca Akdeniz'in de en güzel yerlerden biri bulunduğumuz yer. Belki de en güzel plajı bu bölgede. Fatih Bey, bu gördüğünüz alan Kapalımaraş'ın incisi, sahili. 74 Barış Harekatı öncesi Akdeniz'de şimdiki bildiğimiz Monaco, Nice gibi tatil beldelerinin çok ötesinde en başta gelen tatil beldesiymiş. Burada tüm malum o zamanki ünlülerin, zenginlerin evleri, mekanları, villaları var. Hatta Sofyaların, Ezbet Tayları ve daha birçok kişinin. Bu gördüğünüz plaj tabii ki şimdi bomboş ama o zamanlar cıvıl cıvıl herkesin geldiği, güneş şemsiyelerin, şezlongların olduğu, sahilde teknelerin olduğu bir mekan. İleride gördüğünüz bu koyu renk yatay olan yerde ifade ettiklerine göre Kraliyet ailesine ait, İngiliz Kraliyet ailesine ait bir otel. O zaman da en meşhur, en görkemli oteli. Dediklerine göre önümüzdeki o zamanki tarihle 20 yılın rezervasyonu olduğu söyleniyor. Şu anda da talan edilmeyen tek yer orası. Dediklerine göre hala içerisi olduğu gibi duruyor. Akdeniz'in incisi olan bu sahilde
Hani berrak suları şu anda siz de seçebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Burada mükemmel bir berraklık ve su var, temizlik var. Kumları keza aynı şekilde. Havuz gibi bir de tabiri caizse deniz. Evet. Barış Harekatı'nda Rumlar ağırlıklı yaşadığı için burada normalde buranın alınması planlarımızda olmadığını biliyoruz. Kapalı Maraş değil de Sur içinde yaşayan Türklerin kurtarılması amaç edilmiş. Tabii ki Kapalı Maraş dediğimiz bölgeyle Sur içi yan yana. Hı hı. Bizim ordularımız, askerlerimiz vatandaşımızı kurtarmış, Bagosya Kalesi'ni almışlar. Fakat o süreçte buraya girmek zorunda kalınmış. Çünkü bu bölgeden Sur içine, kale içine havan top atışları, taş atışları söz konusu olmuş. Mecburen buraya girilmiş. Tabii ki barış anlaşmalarında daha sonra bu bölge pazarlık konusu olarak düşünülmüş. Hı hı. Pazarlık konusu ederiz denilmiş. O sebeple de kapatılmış. Fakat malumunuz hiçbir şekilde günümüze kadar bu bölge adada bir barış anlaşması söz konusu olmayınca 50 yıldır atıl kalan bir yer haline gelmiş. Tabii günümüzde burası günlük bir ziyaret için, insanlar ziyaret için açılmış durumda. Evet. İnsanlar görebiliyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, 2019 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi bir karar aldı. Bu kararın akabinde bölgenin açılmasına karar verildi. Şimdi görmüş olduğunuz bu evlerde 1974 öncesi Rumlar yaşıyordu. Ancak Selçuk Bey de az önce ifade etmeye çalıştı. Buralar, yani Rum toprakları tarihte değil. Biraz sonra size Osmanlı döneminden kalan tapuları da göstereceğiz. Bu bölge zaten Türk bölgesiydi. Yani yanlış anlaşılma olmasın. 1974 öncesi Rumların soydaşlarımıza yapmış olduğu katliamlar sonrasında bu noktaya gelindi. Şimdi 2019 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin almış olduğu karardan sonra bu bölge ıslah edildi. Çünkü yaklaşık 50 yıl boyunca bu hiç kullanılmayan bir mahalle. Şimdi görüyorsunuz ekranda bu evleri. Türkiye'nin de büyük katkılarıyla, işte görmüş olduğunuz şu halatlarla işte ziyaretçilerin bölgeye açık bir şekilde hale gelmesiyle buralara girmesi engellendi. Çünkü uzun yıllardır bu evlerde yaşam olmadığı için can güvenliğinin tehdidi durumuna söz konusu. Bunun da altını çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz, bölgeye giriş tamamen ücretsiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burası açıldıktan sonra hem Rum tarafından hem de dünyanın pek çok noktasından ziyaretçiye açıldı, geldiler daha fazla. Turist de burası sayesinde, burayı merak eden insanlar sayesinde arttı değil mi? Yoğun da bir talep var değil mi? Evet. Kıbrıs'a tüm dünyadan yoğun bir talep var. 50 yıldır sadece Türkiye tarafından tanınmış bir ülke olmasına rağmen gerek öğrenci talebi, burada adamızda birçok üniversite söz konusu ve 100'e yakın ülkeden öğrenci gelip burada okuyor, öğrenim hayatını yaşıyor. Onun haricinde yine 100'e yakın ülkeden gayrimenkul alan, gelip burada yaşayan insanlar var. Artı bu gördüğümüz bu Kapaklıbaraş bölgesine de yine birçok ülkeden turistler akıyor. Hatta ki Rum kesime gelen turistler de, Larnaka havalarına inen turistler de oradan da buraya otobüslerle gelip geziye gelebiliyor. Tanınmamış bir ülke olmamıza rağmen birçok ülke gayri resmi olarak bir yerde tanımış durumda burayı. Evet değerli izleyicilerimiz, şunun altını çizmemizde fayda var. Yani artık Kuzey Kıbrıs dünyaya ciddi anlamda açılıyor. Büyük talep var. Yani az önce Selçuk Bey de söyledi. 100 tane ülkeden öğrenci var, turist geliyor. Sürekli bir akım var. Bölge şöyle de bir artısı var. Onu da ifade etmemizde sanıyorum fayda var. Akdeniz'in en büyük 4. adası burası. Hal böyle olunca şöyle bir şey çıkıyor. Ekonomik olarak da diğer adalara göre daha uygun fiyata tatil yapmak mümkün, ev sahibi olmak mümkün. Çok büyük talep olduğu için ev alanlarının büyük bir kısmının da şunu biliyoruz, evlerinden ciddi gelirler elde ediyorlar. Doğru. Adada gayrimenkul aldığınız takdirde bir gayrimenkul değerlenmesi hakikaten benzer örneklerine göre çok daha fazla oluyor. Onun haricinde de döviz cinsinden kira getirisi söz konusu burada. Yatırımımızın geri dönüş süresi birçok yere göre çok daha kısa sürede olabiliyor. Evet. Şimdi değerli izleyicilerim, gezmeye devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz, bakın burada ne var? Evet, bir kafe. 1970'li yıllardan bakın
parfümeri dükkanı, yine aynı şekilde kafeler. Burası anladığımız kadarıyla bu mahallenin meydanı gibi bir şey. Nitekim kaktüs ağaçlarıyla da biraz daha da canlı hale getirilmiş. Yine şu bölgede gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz yıkılmış evler var bu tarafta. İnşaatların bir kısmı hani başlamış ama yarım kalmış bu Barış Harekatı'ndan sonra, o da çok belli. Bakın dükkanların isimlerine kadar hepsi duruyor. Evet değerli izleyicilerimiz, bölgede aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e ait askerler de var. Bunun yanı sıra bizim Mehmetçiklerimiz de bu bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait askerlerimiz de, Mehmetçiklerimiz de burada. Bunun da altını çizmemizde fayda var. Görüyorsunuz bölgede devriye geziyor Birleşmiş Milletler'e ait olan askerler. Şimdi şunun altında çizelim arzu ederseniz. Kısmen değindiniz. Bölge gerçekten özellikle emlak konusunda, gayrimenkul konusunda da çok hızlı büyüyor. Bir sürü gördüğüm kadarıyla onlarca inşaat var. Çok doğru. Talep çok fazla olduğu için bu talebi karşılamak üzere birçok inşaat firması da haralar inşaat yapıyor. Tabii ki bunların adadaki altyapı imkanına bağlı olarak ne kadar bir şey olacak onu zaman içinde göreceğiz ama hükümet de belediyeler de ellerinden gelen çabayla bu talebi karşılamaya çalışıyorlar. Ciddi bir burada inşaat faaliyeti, gelen talepleri karşılamak üzere bir çaba var. Selçuk Bey'in de ifade ettiği bölgeye yoğun bir gayrimenkul talebi var. Çünkü ciddi gelir elde ediyorlar. O nedenle izninizle hemen şimdi sizi bir gayrimenkul projesine götürüyorum. Üstelik şunu da altını çizelim. Buradaki gayrimenkul projeleri devlet garantisi altında, taksitle de ev sahibi olma imkanınız var. Selçuk Bey, size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Kıymetli izleyicilerimiz, pek çok izleyicimizin hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yatırım yapmakla ilgili talepleri var. İşte bugün size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhteşem bir projeyi anlatmaya çalışacağım. Denize sıfır olan bu projeyle ilgili siz de geleceğinize dair çok önemli kararlar alabilirsiniz. Hem sizin hem de aileniz için çok önemli bir yatırım fırsatını, üstelik taksitle ev sahibi olma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, kısaca görüntülerini görmüş olduğunuz bu çok özel siteyle ilgili kimden bilgiler alacağız? Merhabalar, ben Gizem Keskin. Siteyle ilgili size buranın nasıl bir proje olduğundan bahsetmek isterim öncelikle. Tabii ki memnun Projemiz, oluruz. denize sıfır, kendi kumsal plajı olan, çok değerli bir arazide bulunan İskele Boğaz bölgesindeki projemizdir. Stüdyodan başlayıp 3+1 villalara giden çok çeşitli daire tipilerimiz vardır bu projemizde. Deniz, kum, güneşi sonuna kadar yaşayabileceğiniz, kendinizi bir tatil köyünde gibi hissedebileceğiniz bir yerdeyiz. Yani hem yatırım hem de kendiniz geldiğinizde kullanabileceğiniz, çeşitli kiralama sistemi sunabileceğimiz bir yerden bahsediyoruz. Yani anlattıklarınızdan Gizem Hanım, ben şunu anlıyorum. Yaşamak istiyorsanız bu denize sıfır olan bu muhteşem bir mimariye sahip olan yerde kendiniz yaşayabilirsiniz. Yok ben bir gelir elde edeceğim diyorsanız da evinizi kiraya verebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, biraz sonra bu evi gezeceğiz. Ev bu. Size göstereceğimiz evimiz. Peki örneğin ben Almanya'dayım, Fransa'dayım, Hollanda'dayım, İsveç'teyim, İsviçre'deyim, Amerika'dayım, Kanada'dayım. Evet. Evi aldım. Güzel. Üstelik Avrupa'nın pek çok ülkesinden çok 1/3 fiyatına aldım. Evet. Tatil yapıyorum. Ben bu evden gelir elde etmek istiyorum. Öncelikle nasıl kiraya vereceğim ve kaç para kazanırım? Evet. Kiralama konusunda şöyle yardımcı oluyoruz. Birden fazla seçenek var. Yıllık olarak kiraya verebilirler. Yıllık olarak kiraya verdiklerinde
Kıbrıs'ta yılın başında bütün yılın ücreti ödemesi alınır. Türkiye'deki sistemlerden çok farklıdır. O yüzden bunu ayrıca değerlendirmek gerekir. Çok avantajlı bir sistemdir. Yani nasıl, önce parayı mı alıyoruz? Evet, önce 12 ay boyuncaki yıllık kira bedelini alıyoruz kiracıdan. Ardından 12 ay boyunca daireyi kullanabiliyor kiracı. 12 ayın sonunda tekrardan ev sahibinin istediği fiyat konuşuluyor. İstemiyorsa kiracı başka bir kiracı bulunuyor. Burada ev sahibinin koruyan haklar daha fazladır Türkiye'ye oranla. Onun dışında bir diğer seçeneğimiz bizim kendi kiralama departmanımız var projelerimizin içerisinde ve otel işletim sistemi sunuyoruz. Yani dairelerini odaya hiç gelmeden bizlerin aracılığıyla kiraya verebilirler ve bizler gecelik konaklamalarla otel odası gibi daireleri işletiriz. Bundan da belirli oranlarda müşteriler karlarını elde ederler. Yani adaya hiç gelmeden sürekli bakımı yapılan, sürekli kiralanmaya hazır, kendileri istedikleri zaman geldiklerinde kendi dairelerini kullanabilecekleri bir sistem sunuyoruz. Evet. Böyle bir kar gelir modeli sunuyoruz. Süper. Şimdi değerli izleyicilerimiz, izninizle ben şimdi bu arkamdaki villayı gezeceğim. Ardından da Gizem Hanım'a çok önemli bir soru soracağım. Biliyorum siz de merak ediyorsunuz. Bu ev, bu villa ne kadar? Ayrıca şunu da soracağım biraz sonra. Aylık diyelim ki ne kadar net rakamlar isteyeceğim, gelir elde ederim, olur mu? Yani ister kirala, ister yaşa modelini soracağım. Tamam. Evet değerli izleyicilerimiz, hemen şimdi evi geziyoruz. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Bu villanın arka bahçesini de size göstermek istiyorum. Sizin burada keyifli bir zaman geçirmeniz için her şey düşünülmüş vaziyette. Kaktüsümüz bile var. Daha ne olsun? Evet. Arzu ederseniz evinizin yine mutfağından buraya çıkış yapabilirsiniz. Burada da oturabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Gerçekten her şey düşünülmüş vaziyette. Ben bu projeye bayıldım diyebilirim. Gördüğünüz gibi çok bakımlı. Bunun yanı sıra ağaçlar vesaire bahçıvanlar tarafından da bakıldığı, edildiği de çok bariz bir şekilde ortada. Malzeme kalitesine bakın, yerler bile mermer. Yani bu evlerle ilgili, bu villalarla ilgili hiçbir şeyden kaçılmış değiller. Evet değerli izleyicilerimiz, evi hep birlikte gezdik. Herkesin en çok merak etmiş olduğu soruyu Gizem Hanım'a soracağız. Gizem Hanım, gerçekten müthiş, çok beğendim. Sözü fazla uzatmayacağım. Tamam. Bu ev ne kadar? Bu evin güncel fiyatı 600.000 euro bandındadır. Daire sahibi bu evi alırken dairemizin fiyatı 400.000 euro bandındaydı. Yani aldığı tarihten bu tarihe kadar ki elde etmiş olduğu sermaye kazancı değeri artı bir de her ay elde ettiği 2.000 euro kira getirisi vardı. 2.000 euro mu kira getiriyor? Aylık. Aylık 2.000 euro da kira getirisi Evet. var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, 600.000 euro tabii bitmiş halde. Peki biraz sonra size bir sürprizimiz olacak, çünkü taksitli bir şekilde ev sahibi olabileceksiniz. Hatta, Nasıl?
Şu anda biz birinci etabında bulunuyoruz projemizin ve bunun diğer etapları da söz konusu. Şu an onların inşaatını ve satışlarını yapıyoruz. Taksitli satış imkanı sunuyoruz müşterilerimize. Topraktan aldıklarında aynı burada bahsettiğim o sermaye kazancını teslime gelene kadar yaşayabilecekleri seçeneklerle %35 peşinat, %45 teslim tarihine kadar taksitlerle ve geri kalan %20 ile teslimden sonra artı bir yıl daha taksitlendirecek şekilde müşterilere ödeme planı seçenekleri sunuyoruz. Yani evi teslim aldıktan sonra kiraya verip kendi kendine ödeyebilir. Evet. Kirala öde. Evet, geriye kalan %20 için daire hayata başlamış olacak ve daire kiralanma hizmetine dahil edilebiliyor olacak ve kendi kirasıyla taksitlerini ödeyebiliyor olacak. Gizem Hanım, şimdi ikinci etaba geçeceğiz ama inşaatı göreceğiz. Evet. Ne zaman teslim edilecek? Aralık 2026 teslim tarihimizdir. Tamam, yani çok az bir zaman kalmış. Peki bu yeni etapta ev sahibi olmak isteyenler ne kadar ödeyecekler? Yeni etapta fiyatlar ne kadar? Evet, yeni etabımızda fiyatlarımız 160 bin Euro'dan başlıyor. 300 bin Euro'ya kadar farklı bütçelere hitaben farklı tipte dairelerimiz söz konusudur. Yani taksitle de ödeyebileceğiz değil mi onu? Evet, yine taksit seçeneğiyle %35 peşinat, %45 teslime kadar ve geriye kalan %20 de daireyi teslim aldıktan sonraki bir yıl içerisinde. Yani ben de buna o zaman kira öder gibi ev sahibi olma imkanı diyorum. İnşaat kalitesi bundan daha kaliteli olacak diye duydum. Evet, burası 2018 yılı kalitesiyle yaptığımız bir projemizdi. Orası bizim 2024 yılı kalitesiyle yaptığımız projemiz. Gizem Hanım, size teşekkür ediyorum. Ben taksitle ev sahibi olunabilecek inşaatı görmeye gidiyorum. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz de taksitli bir şekilde buradan ev sahibi olabilirler. Evet, şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, az önce izlemiş olduğunuz projenin şimdi yeni etabının inşaatındayız. Eğer siz taksitli bir şekilde daire sahibi, villa sahibi, bütçenize göre hangisinden arzu ederseniz, sahibi olmak istiyorsanız bunlardan bir tanesinin görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçebilirsiniz.